Biri gökyüzüne meydan okuyan devasa bir taş yığını, diğeri ateşin ortasında doğan mucizevi bir su, Şanlıurfa, Balıklıgöl ve Adıyaman Nemrut Dağı arasındaki bağın sadece bir efsaneden ibaret olduğunu mu sanıyorsunuz? Ya size bu iki noktanın aslında antik bir kablosuz enerji hattı olduğunu söylesem, bugün ana akım tarihin sustuğu, efsanelerin ise fısıldadığı o büyük sırrı açıklıyoruz. Nemrut'un kibri neden taşa dönüştü ve Balıklıgöl'deki balıklar aslında neyi koruyor? Binlerce yıl önce Kral Nemrut sadece bir hükümdar değil, kendini tanrı ilan eden bir teknokrattı. Urfa Kalesi'nin o meşhur iki sütunlu bir mancınık değil, gökyüzüne frekans gönderen devasa birer anten olarak hayal edin. İbrahim bu sahte tanrılık sistemine hayır dediğinde Nemrut onu devasa bir ateş çukuruna fırlattı. Ancak o an bir şey oldu, doğa kanalları yer değiştirdi. Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ol emriyle o devasa enerji patlaması suya. Odunlar ise bu enerjiyi taşıyan canlı mühürlere yani balıklara dönüştü. Efsaneler balıkların sırtındaki lekelerin yanmış odun izi olduğunu söyler. Ancak ezoterik bir bakışla bu balıklar o büyük patlamadan kalan radyasyonu ve enerjiyi emerek topraklayan canlı pillerdir. Yenilen Nemrut ordusuyla en yükseğe, bugünkü Nemrut Dağı'na kaçtı. Neden mi? Çünkü burası bölgenin en yüksek frekans noktasıydı. O meşhur devasa heykeller aslında sadece birer anıt değil, gökyüzündeki yıldızlarla, özellikle Aslan takım yıldızı ile hizalanmış devasa ses yansıtıcılardır. Nemrut, dağın tepesindeki o devasa kırma taş yığınının içine saklanarak tanrılardan gelecek bir sinyal bekledi. Ama beklediği sinyal yerine beyninin içinde yankılanan o meşhur topal sineğin vızıltısını buldu. Sentezim, sinek, Nemrut'un kendi yarattığı bozuk frekansın bir yansımasıydı. Kibir dışarıdan değil, içeriden yıkıldı. Başını vurduğu o dev heykeller, dilsiz birer şahit olarak bugün hala orada duruyor. Şimdi en sarsıcı gerçeğe geliyoruz. Nemrut Dağı'ndaki taşlar ve Balıklıgöl'deki su aslında Mezopotamya'nın yin-yang dengesidir. Bilimsel bir gerçek. Nemrut Dağı'nın tepesindeki o taş yığını hava basıncı değiştikçe dağın içinden devasa bir uğultu, infrasonik ses yayar. Bu ses insan kulağının duyamayacağı bir frekansıdır ama ruhu huzursuz eder. Bu huzursuzluğu dengeleyen tek şey ise Urfa'daki Balıklıgöl'ün yaydığı negatif iyonlar ve o suyun dingin frekansıdır. Biri kibirin sesi, diğeri teslimiyetin sessizliğidir. Düşüncem, eğer bir gün Balıklıgöl kurursa veya o balıklar yok olursa, Nemrut'un o dondurulmuş öfkesi, taş heykeller uyanacak ve kibrin karanlığı dünyayı tekrar saracaktır. Bu kadim bir mühür sistemidir. Sonuç olarak biz bugün sadece turistik yerleri gezmiyoruz, binlerce yıllık bir mühre dokunuyoruz. Nemrut'un taş kafaları gökyüzünü izlemeye devam ederken, İbrahim'in balıkları suyun derinliklerinde nöbet tutuyor. Ateşin suya yenildiği o gün sadece bir dinin doğuşu değil, kibrin teknolojiyle, teslimiyetin ise doğayla olan ebedi savaşının başlangıcıydı. Peki siz o dağı ziyaret ettiğinizde o uğultuyu hissettiniz mi? Yoksa gölün serinliğinde ruhunuzu mu dinlendirdiniz? Mezopotamya'nın bu iki devi arasındaki gizli bağ hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Balıkların bir gün yuvadan ayrılacağına dair o kadim korku gerçek olabilir mi? Yorumlarda teorilerinizi bekliyorum. Bu gizemli yolculuğu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Merakla kalın. Çünkü gerçekler göründüğünden çok daha derinde.